Evet arkadaşlar, bugün sizlerle fasulye kavurması yapacağız. O yüzden elimizde yarım kilo taze fasulyemiz var. Onları şu şekil bakın kestim ve hazırladım. 4 adet sivri biberim var. Onlar da bu şekilde hazırlandılar. 2 büyük boy domatesim var. Kabuklarını çıkarttım ve bu şekilde kestim. Çok fazla küçültmedim. Çok da büyük bırakmadım. 2 tane de yumurtam var arkadaşlar. Fasulye kavurması tarifimiz için yarım kilo taze fasulyeleri şu şekil ayıklayıp doğradım. 4 adet sivri biberimizi, bu acı olur olmaz, bu size kalmış, bu şekilde hemen hemen aynı büyüklükte hazırladım. 2 tane büyük domatesim var. Kabuklarını aldım, doğradım. 2 tane yumurtam var. İçine tuz girecek arkadaşlar. Karabiber girecek. Dilerseniz kırmızı biber de atabilirsiniz. Sıvı yağımız var. Şimdi hep beraber fasulye kavurmamızın yapımına başlayalım. Fasulye kavurmamızı yaparken ilk önce hazırlamış olduğumuz sivri biberlerimizi tavamıza atalım. Bunları şöyle biraz kavurmak istiyorum arkadaşlar. Normalde fasulye ve yumurtayı ben aynı tarif içerisinde düşünemezdim. Fakat yiyince ne kadar lezzetli olduğunu anladığımdan dolayı sizlerle de paylaşmak istedim. Her yörenin kendine özgü tarifleri var. Mümkün olduğu kadar bu tarifleri deneyip kendi damak tadımıza uygun olanları bulursak menümüz daha geniş olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi sivri biberlerimi şöyle şu şekil pişiriyorum. Çok fazla kavurmayacağım. Yarım al dente denilen usulde kalması benim için yeterli. Şimdi ocağımın altını kısa getiriyorum. Ve yumurtalarını ekliyorum arkadaşlar. Yumurtalarımı eklerken biraz şöyle pişmesini bekleyip öyle karıştıracağım. Yumurtalarımın piştiğinden emin olmak istiyorum. Evet. Şimdi içerisine domateslerimi ekleyebilirim. Domateslerimizi de ekleyelim. Şöyle hepsini birbirine karıştırmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok küçük parçalar halinde değil domateslerim. Çünkü kavrulması olacak ve zaten kendi sularını salmaya başlayacaklar. Bu bölümde ateşimi biraz harlandırabilirim. Çünkü dışarıdan aldığım domatesler yemeğimin sıcaklığını düşürdü. Görmüş olduğunuz gibi şu an görüntüsü domatesleri çiğ kalmış menemen görüntüsünde. Şimdi biraz karıştıralım.
Ve hazırlamış olduğumuz fasulyelerimizi içerisine eklemeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi fasulyelerimizi de ekledim. Şimdi şöyle üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Daha fazlası yok. İçerisine tuzunu, karabiberini ekleyeceğim. Orta ateşte pişirmeye başlayacağım. Birazdan zaten domateslerin sularını salacaklar. Daha sonradan suyunu çekip çekmediğini kontrol etmek için sürekli karıştıracağım arkadaşlar. Çok fazla dibini tutmasını istemiyorum. Tadına baka baka gideceğiz yemeğimizin. Normalde hani pişirenler hiç su koymuyorlar aslında. Bunun söylemi de gelecektir ama ben tedbiren yarım çay bardağı suyu koymayı ihmal etmiyorum. Olur domatesin suyu az gelir, fasulyenin kendi suyu az gelir şeklinde. Şimdi kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi suyunu salmaya başlamış. Şimdi şöyle bütün harcımızı karıştıralım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bazı yörelerde çok sık kullanılıyor. Ben birkaç seneden beri pişiriyorum. Çocuklarım da sevdiler. Şöyle karıştırdım. Kısık ateşte pişmeye devam ediyorlar. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Neredeyse suyu bitti. Bakın. Şimdi bu suyu da komple çektireceğim. Daha sonradan yemeğimiz hazır olacak. Adı üstünde fasulye kavurmamız hazır olacak. Bakın. Çok az bir suyu kaldı. Belirli yerlerinde. Onu da çektirdiğim anda yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar, göründüğü üzere hiçbir yerde suyu kalmadı. Şimdi ocağımın altını kapatıp sunum için kullanacağım tabağıma alacağım. Evet arkadaşlar, göründüğü üzere yemeğimiz hazır. Soğumasını bekledikten sonra ılık servis yapabilirsiniz. Soğuk servis de yapılabilecek bir yemek. Herkese afiyet olsun diliyorum. Diğer anlatımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Instagram hesaplarımız Bebeğimin Cicileri Örgü TV, Yemek Örgü Tarifleri kanalımıza, sayfalarımıza sizleri bekliyoruz. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere.